Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir 5 şiş patik modelinin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde koyu mavi, açık mavi ve beyaz tonlarında 3 tane patiklik ip kullandım. Dilerseniz daha fazla ip de kullanabilirsiniz. Dileyen sadece 2 renk kullanarak da patiğini yapabilir. Hemen iplerimi şöyle bir kenara alıyorum. Patiğimde kullandığım şişlerim ise 3 numara. Hemen sizlere modelimi göstereceğim. İşte modelimiz bu şekilde. Çok güzel, çok zarif, şık bir patik oldu. Yapılışı da gerçekten çok kolay. 5 şiş patiğe yeni başlayacak olan hanımların da rahatlıkla yapabileceği bir model. Hemen tabanımızda göstermek istiyorum. Patiğimizin kenarları bu şekilde hanımlar. Daha önce bu modelin erkek versiyonunu çalışmıştım farklı renklerle. Ben modeli çok beğendim. İstek de geldi. Bayanlar için de yapmak istedim. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğime başlamak istiyorum. Patiğime koyu mavi ipim ile burun kısmından başlayacağım. 12 ilmek olarak hemen başlıyoruz. Bu şekilde 12 adet ilmeğimi atacağım. Ben bu 5 şiş patik başlama tekniğini bütün 5 şiş videolarımda gösterdim. Şimdi sil baştan yeniden anlatıyorum. Sebebi şu: bu videoya ilk defa denk gelecek olan hanımların da kafaları karışmasın diye. Ayrıca kanalımda farklı 5 şiş patik başlama teknikleri de var. Sizler patiğinize dilediğiniz şekilde başlayabilirsiniz. Bakalım kaç ilmeğimiz olmuş? 3, 6, 9, 10, 11 ve 1 ilmek daha atacağım. 12. 12 ilmeğimizi atıyoruz. Şimdi geri döndüm. Arka yüzdeyiz hanımlar. İkinci şişimi alacağım ve örmeye başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamında gelen ilmeklerimi arka yüzde olduğum için ters olarak öreceğim. İlk sıramda ilmeklerimi arka yüzde ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geri döndük, ön yüzdeyiz. Bu aşamada artık düz örgü uygulaması yapacağız ve 5 şişe de geçeceğiz hanımlar. Öncelikle kenar ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle öreceğim. Yani 12 ilmeğimi 6'şar 6'şar 2 şişime eşit olarak paylaştırıyorum. Şimdi hanımlar, hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkartacağız. Üçüncü şişime ilk ilmeğimi hemen bakın şu kenardan çıkarıyorum. Bakın, ilmeğin iki kanadına birden girerek ilk ilmeğimi buradan çıkartıyorum. Devam edeceğim. Sonrasında ilmek çıkartabilmek için de hanımlar tığımdan yardım alacağım. Başlangıç yerim biraz sıkı olduğu için şişimde ilmek çıkartmam zor olur. Bu nedenle tığımdan yardım alarak ilmeklerimi çıkartıyorum ve 3. şişime takıyorum. Bu şekilde. 3. şişimde 3 ilmeğim oldu. Devam ediyorum. Bakın, başlangıç yerinde hanımlar ilmeğin iki kanadına birden batarak ilmek çıkartıyoruz. Buna dikkat edelim. Patik bornumuz daha sağlam oluyor. 4 ilmek oldu. Şu 5. ilmeğim. Şu da 6. ilmeğim. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkartacağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu 1. ilmeğim. Şu 2. 3. 4. 5. ve bir ilmek daha çıkartıyorum kenardan. Şu da 6. ilmeğim. Böylece 4 şişimde de 6'şer tane ilmeğim oldu. 5. şişimi aldım, örmeye başlayacağım. Hanımlar, bir sıra 4 şişimdeki 6 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur: 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İlk şişimdeki 6 ilmeğimi ördüm. Boş olan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmekleri örüyoruz hanımlar. 5 şiş patikte yöntem budur. İkinci şişimdeki 6 ilmeğimi de yine düz örgü uygulaması yapıyorum hanımlar. Düz olarak ördüm. Yine 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz öreceğim. Bu ilk başta şişler biraz karışık gibi gelebilir gözünüze. Fakat birkaç sıra ördükten sonra ilmek sayıları da artmaya başlayınca şişler yerli yerine oturuyor hanımlar. Bu karışıklık ortadan kalkıyor. 4. şişime geldim. Yine burada da 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Evet hanımlar, şimdi başlangıç yerine geldik. Artırma zamanı. Bir sıra düz ördükten sonra artırmaya başlayacağız. Patik burnumuza şöyle baktığımız anda
Artırma işlemini bu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Ortalardan artırma yapmıyoruz. Şu anda ilk şişimdeyim hanımlar. Baktığımız anda kenarımız hemen bu sağ tarafa düşüyor. İlk şişimde ilk 2 ilmeğimi örüyorum. Şu bir, şu da ikinci ilmeğim. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Bakın ilk artırmamı bu kenardan yaptım. Kalan 4 ilmeğimi de yine düz örüyorum. Böylece birinci şişimde 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Burada da kenar hanımlar bakın bu sol tarafa düşüyor kenarda. İkinci şişimde de son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Üçüncü şişime geldim. Burada da kenarımız hemen bu sağ tarafta hanımlar. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi de yine düz ördüm. Kalan ilmeklerim yine düz örülüyor. Üçüncü şişimde de 7 ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Burada da kenar hanımlar bakın sol tarafa düşüyor kenarda. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım. Bakın burada sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum ve bu şekilde kalan 2 ilmeğim de düz örülüyor. 4 şişimizde de 7'şer tane ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırdık hanımlar. Şimdi bir sıra 4 şişimdeki 7'şer ilmeğimi de artırma yapmadan düz olarak öreceğim. Yani bir sıra artırma yapıyoruz. Bir sıra ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bunun sebebi şu. Her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki 7 ilmeğimi de yine düz ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken sizlere artırma işlemini kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapıyoruz. 4. şişimdeki 7 ilmeğimi de düz ördüm. Tekrar başlangıç yerindeyiz ve artırma işlemini tekrar edeceğiz hanımlar. Yine ilk şişimdeyim. Kenarımız sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz olarak örülüyor. İkinci şişime geldim hanımlar. Burada da kenarımız baktığımız anda sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim de düz örülüyor. Üçüncü şişime geldim hanımlar. Burada da kenarımız hemen sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şuradaki ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan ilmeklerim yine düz örülüyor. İlk 3 şişimde hanımlar böylece 8'er tane ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim. Burada da kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve tekrar 4. şişimde de artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim yine düz örülüyor. 4 şişimizde de 8'er tane ilmeğimiz oldu. Bakın hanımlar ilmek sayıları arttı. Şişlerimizde gördüğünüz gibi yerli yerine oturmaya başladım. Şimdi bir sıra ilmeklerimizi düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Patik burnumuz bu şekilde ilerleyecek. Ben bu modelimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Modelimi kurdum. Daha büyük yapmak isteyenler hanımlar her şişe 15'er ilmek de yapabilir. Modelimiz 4 ilmek ve katları üzerine kurulduğu için her türlü ilmek sayısına uygun. Dilerseniz 13 ilmek yapın. Dilerseniz 14, 15, 16 hiç fark etmiyor. Model tam denk geliyor. Şimdi hep birlikte ölçülerimize göre artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen modele başlayacağım. Model kurulumu isterseniz 13'er ilmek yapın şişlere, isterseniz 15, isterseniz 16 hiç fark etmiyor. Benimle aynı şekilde kurmaya başlayın hanımlar. Öncelikle bu defa açık mavi ipimi ekleyeceğim. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. 4 sırada bir hanımlar model kendini tekrar ediyor. İlk ilmeğimi bu aşamada mavi ipim ile örüyorum. Bir ilmek düz ördüm mavi ipim ile, açık mavi ipim ile. Hemen açık mavi ipimin ucunu da koyu mavi ipime bağlıyorum ki burası sökülüp açılmasın diye buraya sıkı bir düğüm attım.
Bir tane mavi örerek modelime başladım. Ardından öndeki 3 tane koyu mavi ilmeğimi örmeden alıyorum. Yanıma bir ilmek açık mavi örüyorum. Öndeki 3 ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Bir ilmek açık mavi ipim ile örüyorum. Bu aşamada hanımlar arkadaki bu ip geçişi var. Bakın açık mavi iplerimizde ip geçişi var. Bu ip geçişi yaparken biraz ipimizi esnek bırakmayı unutmayalım. Sıkarsak şayet patiğimiz büzük durur ve ayağı da olmaz. Yeniden 3 tane koyu mavi ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane açık mavimi örüyorum. Tekrardan 3 mavimi örmeden alacağım. İlk işinden geçmiştim. Şu ikinci mavi, şu da üçüncü mavi. Bir ilmek örüyorum. 3 ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek örüyorum. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor ve ilk sırası bu şekilde devam ediyor. 3 ilmek koyu mavimizi örmeden alıyoruz. Hemen ilmek kaçırdım. Toplayayım burada. Bir tane açık mavi ile ilmeğimizi örüyoruz. 3 tane koyu mavimi örmeden aldım. Bir ilmek açık mavimi örüyorum. 3 koyu mavimi örmeden aldım. Bir ilmek örüyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Yeniden 3 ilmek örmeden alacağım. 4. şişimdeyim. Şu ikinci ilmeğim, şu da 3. ilmeğim. Bir tane açık mavi ilmeğimi örüyorum. 3 tane koyu maviyi örmeden aldım. Bir ilmek açık maviyi ördüm. Bakın 3 ilmek örmeden aldım. Bir ilmeğimi ördüm. Bu şekilde. Yok hanımlar, şurada bir hata yapmışım. Hemen düzelteyim. 2 ilmek atlamışım. Geri dönüyorum. Böyle iyi ki de ilk başta fark ettim. Yoksa zor olacaktı. Bakın burada 1, 2, 3. mavi ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek açık mavi ile örüyorum. 3 ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek örüyorum. 3 ilmek örmeden aldım. Bir ilmek ördüm. 3 ilmek örmeden aldım. 4. şişimizi de tamamladık. Şimdi geldik başlangıç yerimize, modelimizde 2. sıramıza. 2. sıramızda hanımlar ilk 2 ilmeğimi açık mavi ipim ile örüyorum. Ortadaki bir tane koyu mavi ilmeğimi örmeden aldım. Bakın 3 tane koyu mavi ilmeğimiz var. Tam ortadakini örmeyeceğiz. 3 ilmek açık mavi ile örüyoruz. Ortadaki bir tane koyu mavi ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek açık mavi ile örüyorum. Ortadaki ilmeğimi örmeden alıyorum. 3 ilmek koyu mavi ipim ile açık mavi ipim ile örüyorum. Maviler karıştı. 2. şişimden devam ediyorum. Ortadaki bir ilmeği örmeden aldım. 3 ilmek örüyorum. Koyu mavi ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. 3 ilmek örüyorum. Ortadaki ilmeğimi örmeden alıyorum. 3 ilmek örüyorum. Ortadaki ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek öreceğim. Şu 2. ilmeğim, şu da 3. ilmeğim. Ortadaki ilmeğimi örmeden alıyorum. 3 ilmek örüyorum. Ortadaki bir ilmeği örmeden alıyorum. 3 ilmek örüyorum. Ortadaki bir ilmeği örmeden aldım. 3 ilmek örüyorum. 4. şişimden devam edeceğim hanımlar. Yine ortadaki bir ilmeği örmeden aldım. 3 ilmek örüyorum. Bir ilmek örmeden alıyoruz. 3 ilmek örüyoruz. Bir ilmek örmeden aldım. 3 ilmek örüyorum. Bir ilmek örmeden aldım ve sonuncu ilmeğimi de açık mavi ipim ile örüyorum. İlk şişimdeki hanımlar ilk 2 ilmeğimi de mavi ile örmüştüm. 4. şişimdeki sonuncu ilmeğimi de yine açık mavi ile ördüm. Burada gördüğünüz gibi model bütünlüğü sağlandı. Şimdi modelimizde hanımlar 2. sırayı tamamladık. 3. sıradayız. Bu sıramızda ilmeklerimizin tamamını açık mavi ipimiz ile düz olarak öreceğiz. Modelimizin 3. sırasında hanımlar yapacağımız işlem bu. İlmeklerimizin tamamını bu şekilde açık mavi ipimiz ile örüyoruz. 2. şişimdeyim. Yine burada da aynı işleme devam edeceğim. İlmeklerimin tamamını açık mavi ipim ile düz olarak örüyorum. Gördüğünüz gibi modelimiz gayet kolay. 5 iş patiğe yeni başlayacak olan hanımların da tercih edebileceği, rahatlıkla yapabileceği bir model. 3. şişimden devam ediyorum yine. İlmeklerimi burada da düz olarak örüyorum. Hepsini örüyorum hanımlar ilmeklerin. 4. şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de aynı şekilde açık mavi ipim ile düz olarak örüyorum. Evet, devam ediyorum. Son 2 ilmeğim kaldı. Bitti. 3.
Üçüncü sıramızı tamamladık. Modelimiz 4 sıradan oluşuyordu hanımlar. Geldik modelimizde 4. ve sonuncu sıramıza. Bu sıramızda da yine ilmekleri düz öreceğiz. 3 ve 4. sıramızda ilmeklerimizi düz örüyoruz hanımlar. İlk 2 sırada model kurulumu yapıyoruz. 3. ve 4. sıramızda da ilmeklerimizi düz örüyoruz. Tamamen düz örgü uygulaması yapıyorum. Bu şekilde. Devam ediyorum yine. İkinci şişimdeyim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Buralar düz örgü olduğu için hanımlar biraz hızlı örüyorum. Model anlatımı falan yok çünkü burada. Evet, 3. şişime geldim. Yine 3. şişimdeki ilmeklerimi de düz öreceğim. Böyle. Model bundan ibaret. Her model bitiminde hanımlar farklı renge geçip aynı modeli tekrar kuruyoruz. Her 4 sırada bir aynı modeli aynı şekilde tekrar ediyoruz. Bir diğer şişime geldim. 4. şişime. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Evet. İlk modelimizi hanımlar böylece tamamladık. Şimdi ikinci modelimizi yapacağız. Bunun için de beyaz ipime geçeceğim. Sizler 2 renkli yapacaksanız eğer diğer ipinizi alarak devam edebilirsiniz. Ben böyle 3 renk tercih ettim. Hani dilerseniz de hanımlar elinizde artık ipleriniz varsa da rengarenk de yapabilirsiniz. Hemen buraya beyaz ipimi ekleyeceğim. İlk modeli nasıl yaptıysam ikinciyi de aynı şekilde yapacağım. Şimdi ikinci modelin ilk sırasındayız. İlk ilmeğimi beyaz ile örüyorum. Hemen beyaz ipimin ucunu da hanımlar burada hemen şu açık mavi ipime bağlayacağım. Eklediğimiz her yeni ipte düğüm atmayı unutmuyoruz çünkü. Bakın 2 tane sıkı bir düğüm attım. Yine modelimizin 1. sırası. Devam ediyoruz. Bir beyaz ördüm. 3 tane mavimi örmeden alıyorum. Bir ilmek beyaz örüyorum. 3 mavimi örmeden alıyorum. Bir ilmek beyaz örüyorum. 3 mavimi örmeden aldım. Bir ilmek beyaz ördüm. 3 mavimi örmeden alacağım. İkinci şişimden devam ediyorum. Şu ikinci mavim, şu da 3. Bir ilmek beyaz örüyorum. 3 mavimi örmeden alıyorum. Bir ilmek beyaz. 3 mavimi örmeden aldım. Bir ilmek beyaz örüyorum. 3 açık mavimi örmeden alıyorum. Bir ilmek beyaz ördüm. 3 tane mavimi örmeden aldım. Bir beyaz örüyorum. Bu şekilde hanımlar ilmeklerimizi ilk sırada örüyoruz. Bir beyaz. Yeniden 3 mavimi örmeden alıyorum. Şu ikinci mavim. Şu da 3. Bir tane beyaz örüyorum. 3 tane mavi ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek beyaz. 3 mavimi örmeden alıyorum. Bir ilmek beyaz ördüm. Son 3 ilmeğimi de örmeden aldım. Hanımlar ilk sıramızı tamamladık. Geldik ikinci sıramıza. İlk modeli nasıl yaptıysak ikinciyi de gördüğünüz üzere aynı şekilde yapıyoruz. Şimdi ilk 2 ilmeğimi beyaz ile öreceğim. Ortadaki bir mavi ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. 3 tane beyaz örüyorum. Ortadaki bir maviyi örmeden alıyorum. 3 tane beyaz örüyorum. Ortadaki bir maviyi örmeden alıyorum. 3 tane beyaz örüyorum. İkinci şişimden devam ediyorum şimdi de. Ortadaki bir maviyi örmeden aldım. 3 beyaz, 1 mavi. 3 ilmek beyazımı örüyorum. Bir maviyi örmeden aldım. Bu şekilde zikzak görüntü oluşuyor. Bir maviyi örmeden alıyorum. 3 tane beyaz öreceğim yine. 3. şişimden devam ediyorum. Şu ikinci beyaz ilmeğim. Şu da 3. Bir maviyi örmeden alıyorum. 3 ilmek beyaz örüyorum. Bir maviyi örmeden aldım. 3 tane beyaz örüyorum. Bir mavi örmeden alıyorum. 3 ilmek beyazımı örüyorum. 4. şişimde devam edeceğim. Bir mavi örmeden aldım. 3 beyaz. Bir mavi. 3 beyaz. Bir ilmek mavi. 3 tane beyaz. Mavimi örmeden alıyorum. Sonuncu ilmeğimi beyaz ile ördüm. Modelimizde hanımlar böylece ikinci sıramızı tamamladık. Geldik 3. sıramıza. Bu sıramızda ilmeklerimizin tamamını düz örüyorduk. Bakın hepsini beyaz ipim ile düz olarak örüyorum. Her 4 sırada bir renk değişikliği yaparak modele devam ediyoruz hanımlar. Şimdi modelimizin 3. sırasındayız ve gördüğünüz üzere ilmeklerimizin tamamını düz olarak örüyoruz. Bu şekilde hepsini beyaz ipim ile düz olarak örüyorum. 3. şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de beyaz ipim ile düz öreceğim.
Kafanız karışmasın diye hanımlar videoyu kesmiyorum. Baştan sona modeli anlatmaya çalışıyorum. Anlaşılır olsun diye. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak öreceğim. Üçüncü sıramızı böylece tamamladık. Geldik dördüncü sıramıza. Yine dördüncü sıramızda da hanımlar ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz beyaz ipimiz ile. Bu şekilde bakın hepsini beyaz ipim ile düz olarak örüyorum. Bakın şeklimiz böyle. Kendini göstermeye başladı modelimiz. İkinci şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz örüyorum. Üçüncü şişime geldim. Burada da aynı işlemi tekrar ediyorum. Dört şişimizde de hanımlar aynı işlemi tekrar ediyoruz. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de beyaz ipim ile düz olarak örüyorum. Böylece hanımlar ilk iki modelimizi tamamlamış olduk. İlkini açık mavi ile yapmıştık. İkinciyi beyaz ile yaptık. Ben bu patiğimde hanımlar sırasıyla bakın. Açık mavi, beyaz, koyu mavi. Açık mavi, beyaz, koyu mavi. Bu şekilde modelimi yaptım. Şimdi de koyu mavi ipimize geçerek aynı modeli tekrar edeceğiz. Sırasıyla hanımlar. Üç rengi de sırasıyla kullanarak modelimizi yapıyoruz. İlk iki modeli nasıl kurduysam üçüncüyü de aynı şekilde yapıyorum. Bakın. İlk ilmeğimi koyu mavi ipim ile örüyorum. 3 beyazımı örmeden alıyorum. Üçüncü modelin ilk sırası. Bir tane koyu mavi örüyorum. 3 beyazı örmeden aldım. Bir tane koyu mavimi örüyorum. 3 tane beyazımı örmeden alıyorum. Bir tane koyu mavi öreceğiz. 3 beyazı örmeden alacağız. Modelin ilk sırasını böyle tamamlayacağız. İkinci sırada da yine tam ortadaki beyaz ilmekleri örmeden alacağız. 3 tane mavi öreceğiz. Üçüncü ve dördüncü sırada da ilmeklerin tamamını mavi ipimiz ile koyu mavi ipimiz ile düz olarak öreceğiz. Model böyle devam edecek hanımlar. Her 4 sırada bir renk değişikliği yaparak aynı modeli devam ettireceğiz, öreceğiz. Ben bu patiğimin ön bölümüne hanımlar toplamda bakın modelimizi saymak istiyorum. 1 açık mavi ile başladığım yerden itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Toplamda en son beyaz ile modelimi yaptım. 11 tane model kurdum. Sizler hanımlar bu aşamada patiğinizi ayağınıza ölçün. Hani ördükçe bir ayağınıza giyin. Siz bir ayak bileğine kadar mı örmek istersiniz? Ama kısa örmek istersiniz. Artık bu tamamen sizin zevkinize bağlı, değişiklik gösterebilir. Fakat mutlaka hanımlar ayağınıza ölçerek yapın. Çünkü patiğiniz büyük oldu ya da küçük olduğu gibi bir sorun yaşamazsınız bu şekilde. Şimdi patiğimizin ön bölümünü ölçülerimize göre görelim gelelim. Ardından birlikte bilek ayrımına geçeceğiz. Evet hanımlar, ben patiğimin ön bölümünü tamamladım ve geldim. En son beyaz ile modelimi yaptım. Şimdi artık model kurulumu yapmayacağız hanımlar. Bu aşamada artık açık mavi ipimle işim bittiği için mavi ipimi de kestim, arkaya bağladım. Şimdi ilmeklerimizin tamamını bu koyu mavi ipimiz ile düz olarak öreceğiz. Bilek ayrımına hazırlık için ilmeklerimizi tamamen düz olarak örüyoruz. Artık model kurulumu yapmayacağız hanımlar. Modelimiz bitti. Bu şekilde. Şimdi hanımlar 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca, 2 sıra derken 4 şişimizi bir kere öreceğiz, bir daha öreceğiz. Bu şekilde 2 kez dolanacağız. 2 kere 2 sıra boyunca mavi ipimiz ile örelim gelelim. İlmeklerimi 2 sıra boyunca mavi ipim ile düz ördüm geldim. Şimdi bilek ayrımını yapacağız hanımlar. Öncelikle ilk şişimdeyim. İlmeklerimi son bir ilmeğim kalana kadar düz olarak öreceğim. Bu açık mavi ve beyaz ipimi de artık kestim. Patiğimizin devamında sadece bu koyu mavi ipimi kullanacağım. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. İlk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Tam ortada hanımlar. Bu iki ilmeği birbiriyle böyle yer değiştiriyorum. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Bilek bölümünde burada ilmekleri yer değiştirme sebebim şu.
bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Şimdi patiğimizin hanımlar böyle yan bölümlerine geçtik artık. Bu bölümlerine ben şu bilek bölümlerine 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem de arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şu bilek bölüğündeki ilk 7 ilmeğimi haroşa düz olarak örüyorum. 3. 4. ilmeğim 5, 6, 7. 7 ilmek haroşamı ördüm. Şimdi hanımlar patiğimizin ön yüzündeyiz. Yine ilmeklerimi düz örmeye devam edeceğim. Artık patiğimizin arka bölümüne geçmiş bulunmaktayız. Arka bölümde ön yüzdeysek eğer düz örgü öreceğiz. Arka yüzde de ilmeklerimizi ters öreceğiz hanımlar. Bilek ayrımına kadar öreceğiz. Sonra geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde de arka yüzde olacağız ve ilmeklerimizi ters öreceğiz. Bir diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Taban bölüme denk gelen yerler burası. Son şişime geldim. Burada da yine ilmeklerimi düz öreceğim. Bilek ayrımına kadar ilmeklerimizi düz öreceğiz. Bakın hanımlar burada son 7 ilmeğim haroşa, yine bunu da düz örüyorum. Bu kenarlardaki 7'şer haroşamızı hem ön hem arka yüzde düz olarak örüyoruz. Bakın bilek ayrımına geldik. Yapacağımız işlem şu. Bilek ayrımından sonra geri dönüyoruz artık. Arka bölümleri böyle ilerliyor. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmeğimi düz örüyorum. Bakın 3 ilmek oldu. 4, 5, 6 ve 7. Şöyle baktığımız anda buraya bir diş haroşamız oluştu bile. Devamında gelen ilmeklerimi de hanımlar bakın arka yüzde olduğum için ters örüyorum. Gördüğünüz üzere ilmeklerimi bu şekilde arka yüzde ters olarak örüyorum. Patiğimizin arka bölümünde hanımlar yapacağımız işlem hepi topu bu kadar. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece bilek bölümünde kenarlardaki 7'şer ilmek haroşamız var. Haroşalarımızı haroşa olarak yapacağız. Başka bir detay anlatılacak bir püf nokta hiçbir şey yok. Bir diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de tabana denk gelen bölüm burası. Ters olarak örüyorum. Son şişime geldim, 4. şişime. Buradaki ilmeklerimi de yine ters örüyorum. Sadece son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın burada son 7 ilmeğim kaldı. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Bakın bilek ayrımına geldik. Bilek ayrımından sonra yine geri dönüyoruz hanımlar. Şimdi de ön yüzdeyiz. Bu şekilde yine kenardaki 7 ilmek haroşam düz olarak örüyorum. Yine ilmeklerimi ön yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi de düz olarak örmeye devam edeceğim. Bilek ayrımına kadar bu şekilde gideceğim. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Bu şekilde devam edecek. Şöyle baktığımızda hanımlar bu kenarlarımızda birer diş haroşamız oluştu bile. Ben bu patiğimin bu arka bölümüne hemen şuraya toplamda 15 diş 15 sıra haroşa ördüm. Benim elimin ölçülerine göre tam geldi. Hanımlar bu aşamada sizler mutlaka patiğinizi örerken ayağınıza giyin, ölçün. Patiğinizin arka bölümünü topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü kendi ölçülerimize göre tamamlayalım gelelim. Ardından da birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, ben patiğimin arka bölümünü ördüm ve geldim. Burada 15 diş haroşam var. Şimdi topuğumuzu yapacağız. Topuğumuzu yaparken hanımlar ilmeklerimi bakın şöyle yerleştirdim. Ön yüzden baktığımız anda bu sol taraftaki şişime 24 adet ilmeğimi taktım. Kalan ilmeklerin hepsini bu sağ şişime taktım. Bu şekilde ilmekleri ayırdım. Bunun sebebi şu, topuk kesiminde bize kolaylık sağlasın diye. Şimdi hanımlar topuğumuzu yapmaya başlayacağız. Topuk bölümünde yine kenardaki 7 ilmek haroşamızı haroşa olarak öreceğiz. Model bütünlüğü sağlansın diye. Öncelikle kenardaki 7 ilmek haroşamı örüyorum. 6 ve 7. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi normal düz olarak ördüm. 24. ilmeğimi örerken öndeki şu 2 ilmeğimi ikisini birlikte keserek örüyorum. Hanımlar, eğer ki sizler buraya şişlerinize 13'er ilmek yaptıysanız bu sol tarafa hemen belirteyim, bunu da söylemek istiyorum. Sol tarafa 22 ilmek ayıracaksınız. Kalan ilmekleri sağ şişe takacaksınız. Eğer ki 15'er ilmek yaptıysanız da bu sol taraftaki şişinize 26 ilmek ayırmanız gerekiyor. Kalan ilmekleri de sol taraf sağ şişe takacaksınız. Böyle kesim yaparken de şöyle olacak hanımlar. Şimdi ben sol tarafa 24 ilmek ayırdığım için 23 ilmek örüyorum. 24. de kesim yaptım. Eğer ki siz 26 ilmek ayırdıysanız 25 ilmek öreceksiniz. 26. ilmeği örerken kesim yapacaksınız. Ya da 22 ilmek ayırdıysanız 21 ilmek öreceksiniz. 22.yi örerken kesim yapacaksınız burada. Hani topuk kesimini bu şekilde düzenleyebilirsiniz. Evet, şimdi ilk 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmeğimi örerken kesimimi yaptım. Topuğumuz için şu orta kısma baktığım anda burada da 7 ilmeğim kaldı. Buradaki 7 ilmeğim her seferinde birer birer kesilerek eksilecek, bitecek ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesimimizi yaptık. Kesimden sonra geri döneceğiz. Arka yüzdeyiz hanımlar. İlk kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim hanımlar. Bakın son 7 ilmeğim haroşa. Bu ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet. Şimdi geri döndük. Başa geldik yine. Bu aşamada yine bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız hanımlar. Yani ilk 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24. ilmeğimizi örerken kesimimizi yapacağız. Yine 7 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23. 24. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Şimdi hanımlar, orta kısma baktığımız anda burada da 6 ilmeğimiz kaldı. Bir önceki sırada 7 idi. Şimdi bir ilmek eksildi, 6 kaldı. Yapacağımız işlem şu. Geri döneceğiz. Yine arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Ön yüzde tekrar ilk 23 ilmeği örüp 24.'yi örerken kesim yapacağız. Biz bu işlemi hanımlar bu aradaki 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu aradaki 6 ilmeğimiz bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim ve gelelim. Evet hanımlar, bu aradaki 6 ilmeğin bitene kadar patiğimin topuğunu kestim geldim. İlk başta bu sol tarafa 24 ilmek ayırmıştım. Kesimlerimden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Şimdi patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde böyle ikiye katlıyorum hanımlar. Ben tığ ile kolay kesim yapabiliyorum. Hemen tığımı aldım. Elinizdeki hemen herhangi bir tığ olabilir. Benim tığımın üzerinde hanımlar 7 yazıyor. 1.3 milim yazıyor. Elimdeki herhangi bir tığ. Şimdi ilk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum tığım ile. Bu iki ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. İlk kesimim böyleydi. Diğerlerini de şöyle yapıyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci şişten aldığım ilmeği ilk şişten aldığım ilmeğin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilk ilmeğin içinden geçiriyorum ve tığımdaki ilmekleri topluyorum. Yine benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim ve tığımdaki ilmeklerimi topluyorum hanımlar. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmekleri topluyoruz. Tek taraflı bir kesim oluyor bu. Her iki patiğimizde de kesim yönü aynı tarafta oluyor. Bunu da söyleyeyim hanımlar. Gizli kesim olduğu için patiğin arkasında belli belirsiz izi bile belli olmuyor. Çok şık duruyor patik arkasında bu tarz kesimler. Hemen sırasıyla ilmeklerimizin tamamını
aynı şekilde keseceğiz. Karşılıklı olarak şişlerden birer tane ilmek alıyoruz. İkinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçirip tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz hanımlar. Sizler başka patik topuk yöntemi de biliyorsanız, yani sevdiğiniz başka yöntemler varsa hani onları da kullanabilirsiniz. Ben diğer türlü pek hoşlanmıyorum. Hani her iki tarafında da böyle iz oluyor. Yan tarafında örgü yanlamasına giderken bir yanda topuk yaparken dikine gidiyor örgü falan. Yani bilmiyorum, ben çok onu sevmediğim için bunu kullanıyorum. Hani beni bilen bilir, sevmediğim bir yöntemi de burada paylaşmıyorum ben. Evet, bakın son birer ilmeğim kaldı. Buradaki ilmeklerimi de alıyorum. İkinciyi ilkinin içinden yine geçirdim ve tığımdaki ilmekleri topladım. Şimdi hanımlar, buraya bir tane sıkı bir zincir çekiyorum ve ipimi keseceğim. Makasımı da bulamadım. Kız, makasım nerede? Yanı başımdaydı, neyse şunu da keseyim. Ya bir etrafım iplerle falan dolu, iplerin altında falan kalmıştır muhtemelen. Hemen ipimizin ucunda şöyle gizleyeyim. Bir dakika. Şöyle sıkılayarak hanımlar böyle ipimin ucunu arkaya doğru şöyle gizliyorum. Sonrasında birlikte patiğimizin topuğuna da bakalım. Bakın. Gayet şık, düzgün görünüyor bu şekilde patik topuğumuz. Görüntü itibariyle hanımlar patiğimiz bu. Bir de hemen manken ayağı giydireceğim hanımlar. Bir de ayakta bakalım patiğimize. İşte manken ayağımız da burada. Gördüğünüz üzere hanımlar, modelimiz gayet kolaydı. 5 diş patiğe yeni başlayacak olan hanımlar da rahatlıkla yapabilirler. Her 4 sırada bir model kurulumu yaptık. Patiğimizin arkası zaten tek renk olarak devam etti. Yani hiçbir zorluğu yoktu. Yani bana göre öyle. İnşallah sizler de zorlanmadan kolayca beğenerek yaparsınız. Evet, patiğimiz bu şekilde. Hemen tabanımızı göstermek istiyorum. Patiğimizin kenarları, şöyle yanları. Bakın topuğumuz. Böyle. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.